Merhaba, Papatyanın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber, ben buna hırka demek istemiyorum, ceket modeli çalışacağız arkadaşlar. Bu modeli beni izleyen arkadaşlar herhalde hatırlamıştır. Biz bu modelin karesini, beşgenini, altıgenini çalışmıştık ve o videolarda da size bunları muhakkak kaydedin, bunlardan çok güzel şeyler yapacağız demiştim ve bu da onlardan biri arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ceket oldu. Hemen şöyle motiflerimden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Beşgen ve kare motiflerden oluşan muhteşem bir ceket ördük. Şöyle içinde göstermek istiyorum ve sayılarını da vermek istiyorum. 6 tane beşgen motif, beden için 20 tane kare motif ve kollar için şöyle 3 6 3 6 12 tane kare motifte kollar için arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir şey oldu. Hemen bedenini sormak isteyen arkadaşlar için hemen belirtiyorum. Arkadaşlar 36 bedenden 44 bedene kadar olur diyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bu sene salaş moda. 36 bedenler giydiğinde salaş duracaktır. 44 bedenler giydiğinde tam üzerine oturacaktır. Hemen tığ numaramdan bahsetmek istiyorum. 3 milimlik tığ kullandım. Ama sizler daha tok olsun, motifler daha küçük olsun diyorsanız 2.50 milimlik tığ ile örebilirsiniz. Kullandığım ip Alize Süperlana klasik ip. Ama sizler koton iplerle veya istediğiniz diğer iplerle de rahatlıkla örebilirsiniz. Hemen şöyle motiflerimin ebatlarını vermek istiyorum. Şöyle 14 santim arkadaşlar. Bu videoda sizlere motifleri yapılışını göstermeyeceğim. Çünkü zaten motiflerin yapılışını ben sizlerle paylaştım. Hemen bu videonun altına beşgen motifin ve kare motifin videolarının linklerini paylaşacağım. Hemen o linkleri tıklayarak videolara ulaşabilirsiniz. Motifleri hazırlayıp tekrar bu videoya geri döndüğünüzde bu güzel ceketin yapımına beraber çalışacağız arkadaşlar. Evet, şöyle hemen şuralarını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Biliyorsunuz ki ben ördüklerimi hediye veriyorum. Şu an diyorum ki kime hediye versem acaba, hiç kıyamıyorum. Ama bu da hediye gidecek tabii ki. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, motifleri hazırladıysak öncelikle beşgen motifleri yapıyoruz. 6 tane beşgen motif örüyorum ama bu motiflerin son sıralarını örmüyorum. İlk motifi alıyorum elime. Diğer videolarda en son sırayı ikili trabzan yapmıştık. Burada motiflerim çok büyük olduğu için ve ben çok büyük bir hırka yapmak istemediğim için tekli trabzan yapacağım bu sırayı. 6 motiften sadece birini tek başına öreceğim. Şöyle bir zincir çektim. Hemen köşeye başlıyorum. Şöyle çektiğim zincirle beraber 3 tane tekli trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Hemen önümdeki boşluğa geçtim. 3 tane tekli trabzan. Aslında aynı ikili trabzanlarda her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorduk. Burada da her bir boşluğa 3 tane tekli trabzan. Tekli trabzan neydi? Tığın başını doladım. Battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Doladım. Battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Bu şekilde tüm etrafını devam ettireceğim. Zaten diğer videoda anlatmıştım. Köşeleri de sadece tek değişikliği tekli trabzan olması. Sıra sonuna kadar devam edelim.
Ben ilk motifimin tek bir trabzanla etrafını ördüm. Diğerlerini de birleştirerek öreceğiz. Arkadaşlar bu şekilde öncelikle diziyorum. Sizler de bu şekilde birleştireceksiniz. Bu şekilde ekran kaydı alabilirsiniz. Ekran kaydını aldıysanız hemen birleştirmeye geçiyorum. Bakın şimdilik şurayı tek başına örüp şurayı da beraber birleştirerek öreceğiz. Ben şurayı tek başına örüp hemen dönüyorum. Bakın şurayı ördüm. Şuradan birleştirmeye başlayacağım. Şöyle ikisini alıyorum, çeviriyorum. Şu şekilde. Bakın şöyle biraz yakınlaştırayım. Birleştirmesi de çok kolay. Bir zincirimi çektim. Hemen şu köşeden ilmeği geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve köşemi tamamlıyorum. 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Normalde aralarda zincir çekmiyordum ama burada kasma yapmasın diye çekiyorum. İçinden geçirdim. Bir zincir. Hemen diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane tekli trabzan. Bir zincir. Ve hemen önümdeki boşluktan geçirdim. Bir zincir. Bu şekilde devam ediyorum. 3 tekli trabzan, bir zincir ve bakın hemen önümdeki boşluk. Grupların aralarına bağlantımı yapıyorum. Birleştirmemiz çok kolay. Motifleri yaptıktan sonra hemen herhalde bir 4 saatte veya 3 saatte tüm birleştirme biter diye düşünüyorum. Belki de daha az sürer. Çünkü gerçekten kolay bir birleştirme. Bakın şöyle gruplarımı yapıyorum. Daha sonra bir zincir ilmeği uzat. Hemen diğer grubun arasından bakın diğer grubun arasından geçiriyorum. Bir zincir. Köşeye geldim. Şu ilmekleri de arada yürütüyorum şu şekilde. Artık iplerimi. Bakın köşedeyim. 3 tane tekli trabzanımı yaptım. Bir zincir diğer köşeye geldim. Diğer köşenin içinden geçirdim. Ve 3 tane tekli trabzanımı yaptım. Buraya geçtiğimde arada zincir yok. Zincir çekmeden normal her bir boşluğa 3 tane tekli trabzan yaparak devam ediyorum. Sadece birleştirmede aralara zincir çekiyorum. Normal örüşlerde aralarda zincir yok. Bu şekilde bu motifi bitiriyorum. Bakın birleştirmemiz bu şekilde gayet düzgün. Ben bu motifin etrafını bitirip dönüyorum hemen. Evet, şu ikisini birleştirdim. Şimdi şunu birleştireceğiz. Bunu da şu şekilde burasını tek başına örüp bu şekilde burayı da birleştireceğim. Şurayı örüp dönüyorum. Evet, bakın şurayı ördüm ve burayla birleştireceğim. Şöyle hemen tekrar kamerayı yaklaştırıyorum. Evet, yine köşedeyim. Bir zincirimi çektim. Bakın şöyle iki birleştirmenin arasına şu şekilde batıyorum. İçinden çıkardım. Bir zincir çektim ve az önce gösterdiğim gibi devam ediyorum. Sadece buranın tek farkı şöyle iki motif arasından başlıyorum. O yüzden burayı da göstermek istedim. Devamı ilk gösterdiğim gibi yine aynı şekilde devam ediyorum. Birleştirmeme. Evet. Bir zincir. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Evet. Bu şekilde ben bu motifi de birleştirip hemen dönüyorum. Evet, bu motifimi de birleştirdim. Diğerlerini de aynı şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra devam edeceğiz.
Bakın bunu yine bu şekilde birleştiriyoruz. Bunu bu şekilde ve bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen diğerlerini de birleştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, birleştirmemi bitirdim. Ve bakın şuradan şu şekilde tutuyorum. Ve şu şekilde bizim yaka bölümümüz hazır. Diğer kare motiflerimi de hazırladım. Ve birini şöyle bir tarafını ördüm. Şimdi şöyle hiç kafanızı karıştırmadan bu motifi bakın şu şekilde birleştireceğiz. Ben yine bir tarafını ördüm. Bir zincirimi çektim. Kamerayı yaklaştırıyorum. Evet. Şu ilmeğimi uzattım. Tam bakın. Köşeden ilmeğimi geçiriyorum. Birleştirme yine aynı şekilde devam edeceğim. Bir zincir. Yine örmeye devam ediyorum. Çok videoyu uzatmaya gerek yok. Birleştirme şeklim aynı. Şöyle şuraya gelene kadar şunu şu şekilde birleştireceğim. Evet bakın şuraya kadar birleştirdim. Şöyle tam köşedeyim. Köşemin yarısını yine ördüm ve yine iki motif arasına şu şekilde batıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Bir zincir ve yine birleştirmeme devam ediyorum. 3 tane tekli trabzan ve önüme gelen ilk boşluğa batıyorum ve devam ediyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın şöyle kare motifi bir şuradan birleştirdik, bir de buradan birleştirip hemen dönüyorum. Evet, gördüğünüz gibi burayı birleştirdim ve hemen diğer tarafa geçeceğim. Diğer tarafta da yine aynı şekilde şuradan başlayacağım ve şöyle iki tarafı da birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, diğerini de aynı şekilde birleştirdim ve şöyle göstermek istiyorum. Önü düzledik. Yani her bir motife tek tek motif ekleyebiliriz. 2 buraya, 2 buraya şeklinde. Hemen sırtını çeviriyorum. Öne ne yaptıysak burada da aynı işlemi yapacağım. Yani şurada başlayacağım ve şu şekilde birleştireceğim. Tekrar şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde ve şu şekilde birleştireceğim. Diğer tarafı aynı şekilde birleştireceğim. Birleştirmeyi zaten biliyoruz. Tekrar göstermek istemiyorum ama hangi motifin nereye onu göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde ve bu şekilde birleştiriyorum ve burası da düzelecek. Buraya da 4 tane motif düz bir şekilde ekleyebileceğiz. Şimdi bu iki motifi de ben bu şekilde birleştirip hemen dönüyorum. Evet, motiflerimi ekledim. Şöyle hemen arkasında göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde daha önce de bu modelden yelek yapmıştık. Eğer seyrettiyseniz birleştirmeler aynı şekilde ilerliyor ve gördüğünüz gibi düzeldi ve tek tek birer tane şu şekilde birleştirebiliyoruz. Şimdi ben 4 tane sırtına birleştireceğim. Daha sonra önüne döneceğim. 2 tane buraya birleştirirken hemen kol evini de açmış olacağım. Şurayı birleştirerek yapacağım. Şimdi çok kafanızı karıştırmadan burayı yaptıktan sonra diğerine geçeceğim. Birinci, ikinciyi tam birleştirme noktasında tekrar kamerayı açıp nasıl birleştirdiğimi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi motiflerimi ben şöyle göstermek istiyorum. 4 tane arkaya birleştirdim. Daha sonra önünü çevirdim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. 2 tane motif buraya birleştirdim ve burayı birleştirirken
hemen şu yanı da birleştirdim. Benim için kol bu kadar yeterli. Eğer daha uzun yapmak isterseniz şöyle şunun yarısına kadar açıklık bırakırsınız. Fazladan bir motif ekleyerek daha büyük kollar elde etmiş olursunuz. Hemen kol birleştirmesine gelelim. Bakın burada da aynı şekilde motifimi birleştirdim. İkinci motife hemen şuradan başladım. Şurada bıraktım ki şurayı birleştirmeyi size gösterebileyim. Evet. Şöyle tığımı alıyorum. Kameramı yakınlaştırıyorum. Evet. Hemen tam köşeme gelmedim. Şöyle köşeyi de hemen yarısını yapıyorum. 3 tane. Burada bir zincirim vardı. Bakın. Hem buraya hem de arkasındaki bakın iki motif arası şöyle tam ortasına batırıyorum. Şöyle iki motif arasına batırmak istiyorum. Evet. Daha sonra ikisinin içinden de geçiriyorum. Şu şekilde. Bakın şu şekilde birleştirmiş oldum. Burada bir zincirimi çektim ve yine köşemi tamamlıyorum. Bir zincir çektim ve hemen önümdeki ilk boşluğa battım. İçinden geçirdim ve diğer boşluğa geçiyorum. 2 ve 3. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Kol oyumuzu açmış olduk ve burayı aynı şekilde şöyle kapatarak sıra sonuna kadar gelip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şurayı tamamladım. Tekrar şöyle kol boşluğunu göstermek istiyorum. Benim için yeterli. Bu şekilde buraya kadar tamamlamış olduk. Sırtını tekrar göstereceğim. Zaten bundan sonrasını istediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. Benim planım bir sıra daha şu şekilde bakın açtığımda toplamda 8 tane daha ekleyip bitirmek. Ama üzerime giyip deneyeceğim. Eğer istediğimden kısa olursa bir sıra daha eklemeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi planım bir sıra daha eklemek. Yani toplamda 20 tane kare motif ve 6 tane ise beşgen motif olacak. Tabii ki dediğim gibi çok kısa olursa tekrar ekleyeceğim. Yine aynı şekilde eklemeye devam edelim. Daha sonra da kollara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ben eklememi yaptım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bir sıra daha ekledim. Benim için yeterli. Dediğim gibi çok uzun olmasını istemedim. Hemen şöyle kameranın arkasında kolunun birini de ekledim. Toplamda arkadaşlar 6 tane motif ekliyorum. Normal bir kola göre kısa oluyor ama ben zaten çok uzun bir kol istemedim. Eğer sizler normal uzunlukta bir kol isterseniz 3 tane daha eklemeniz gerekiyor. Evet, hemen kol eklemesine gelelim. Bakın, kol eklememde 3 tane, her sırada 3 tane olacak. 1, 2 ve 3. Hemen birincisine başlamak istiyorum. Şöyle hemen şunun bir köşesini örüp dönüyorum. Evet, şöyle bir kenarını yarım köşe olacak şekilde ördüm. Hemen kamerayı yakınlaştırıyorum. Evet. Burada hemen 2 zincirimi çekiyorum. Bakın, tam koltuk altında şöyle 1, 2, 3, 4 tane motifin birleştiği bölüm var. Hemen tam ortasına batırıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir, hatta 2 zincir çekelim. Burası çok kasma yapmaması için bunu yapıyorum. Evet. Hemen bakın, karşı tarafa geçiyorum. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir ve bu şekilde az önce gösterdiğim gibi örmeye devam ediyorum.
hem örüyorum hem de birleştiriyorum. Şöyle görünüyor herhalde. Diğer uca gelene kadar ben devam edip hemen dönüyorum. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Hemen köşemin şu 3 tane tekli trabzanını yapıyorum. Bir zincir. Hatta köşelerde burada 2 de çekebiliriz. İlk yaptığım gibi kasma yapmaması için. Yine bakın 2 motifin tam ortasına şöyle 2 ilmeği batırıyorum. İçinden geçirdim. 1-2 zincir. Ve artık tek başına örüyorum. Birleştirmeden bir duvarını birleştirmiş oldum. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın bir tane motifi birleştirmiş oldum. Diğer motifleri de hem burayı birleştireceğim hem de şurayı birleştireceğim. Ben şu motifi örüp hemen dönüyorum. Evet, motifimi bitirdim. Etrafını örmeyi hemen diğer ikisine geçiyorum. Şöyle. Nereden başlayalım? Şöyle. Bakın şu şekilde burayı birleştireceğim. Hemen birleştirme yöntemim aynı. Sadece kafanızın karışmaması için şöyle motifleri hangi yere birleştirdiğimi göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bu sırayı bu şekilde devam edelim. Şöyle köşeyi göstereyim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, yine köşeye geldim. Bakın yine 1, 2, 3. Hemen 3 motifin ortasına battım. Kaydırmayla kapattım. 2 zincir. Ve köşemi tamamlıyorum. 1 zincir. Hemen diğer tarafa geçiyorum. 1 zincir çekiyorum ve devam ediyorum. Şimdi şöyle nereye birleştirdik? Bakın ilk birleştirdiğim motif, sonra ikinciye geldim, diğerinin yanına birleştirdim, karşı duvara birleştirdim, şu şekilde olacak. Diğerini de şöyle 1, 2, 3'ünü aynı anda birleştireceğim. Şimdi ben yine burayı birleştirip dönüyorum. Evet, ben şöyle birleştirdiğim yerleri bir de şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın hemen şuraya birleştirdim. Buradaki beşgen motife, hem yandaki motif hem de beşgen motife birleştirmiş oldum. Bakın gördüğünüz gibi burada da şu şekilde 3 köşe var. Şu 3 köşeyi de birleştireceğiz. Ben yine motifin bir köşesini ördüm. Bakın şuradan başlayacağım. Az önce gösterdim. Çok videoyu uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Eminim ki anlaşıldı. Motifi nereye birleştireceğimiz. Zaten 2 birleşim veya 3 birleşim yerlerinin tam ortasına batacağız. Yani bu motifi hem şuraya birleştireceğim, hem buraya, hem de şu şekilde buraya ve kolumun ilk sırası olacak. Daha sonrası da aynı şekilde 3 tane motif, hepsini birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben motiflerimi ekledim. Şöyle hemen kenar bölümü çalıştım. Daha önce bu modeli yelekte çalışmıştık. Çok hoşuma gitmişti. Bu cekette de çalışmak istiyorum. Hemen isterseniz şöyle diğer koldan başlayalım. Kamerayı yakınlaştıracağım. Evet. Kolay bir çalışma. En fazla 10 dakikanızı alacaktır. İpime bir düğüm attım. Bakın ilk boşluğa batıyorum. Ve burada 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığın başını doluyorum. Bakın 2 motif arasına hemen şu şekilde batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tüm boşluklara 3 zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir
önümdeki boşluğa battım. İkili trabzan, 3 zincir, önümdeki boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. İki motif arasına direkt araya batıyorum arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Sıramın sonuna geldim. Şöyle bir kenara çekeyim şunu ki rahat görebilirsiniz. Son olarak 3 zincir çekiyorum. Burada 6 zincir çekmiştik. 1 2 3.'ye battım. Kaydırmayla kapattım. Şimdi hemen önümdeki boşluğa geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Aynı boşluğun içine bir tane sık iğne. Modelimiz bu kadar basit. İsterseniz başka kenar çalışmaları da yapabilirsiniz. Lastik de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Önümdeki boşluğa geçtim. Sık iğne. Aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Aynı boşluğun içine bir sık iğne. Diğer boşluğa geçtim. Sık iğne ile başlıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Sık iğnemi yaptıktan sonra buraya yaptığım ilk sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zinciri ve ipimi kesiyorum. Şöyle hemen kolumu göstermek istiyorum. Çok şeker oldu. Ben bunu gerçekten beğendim. Hemen şöyle etrafına da aynı şekilde yapacağım. Yaka kısmı, ön kısım ve etek kısmı aynı anda şöyle çerçeve şeklinde döneceğim. Şimdi buralarda aynı şekilde 3 zincir ikili trabzan şeklinde ama köşelerde köşe yapacağız burada. Onu nasıl yapıyorum? Şöyle 1 2 3 4 5 6 tığın başını doladım. Aynı köşeye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle bir köşe olacak burada. 1 2 3 zincir çekiyorum ve boşluklara ikili trabzan yapıyorum. Bunların daha geniş olmasını istiyorsanız üçlü trabzan yapabilirsiniz. Ben çok geniş olmasını istemediğim için 3 zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde diğer köşeye gelene kadar devam edelim. Hemen şurayı da gösterince siz diğerlerini kendiniz yapabileceksiniz zaten. Ben oraya gelene kadar örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın şöyle ördüm ve tam yaka köşesine geldim. 3 zincir çekiyorum. Hemen köşeye battım. İkili trabzan. Burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıp bir ikili trabzan daha yaparak burada bir köşe elde etmiş oluyorum. Daha sonra yine her bir boşluğa 3 zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir, ikili trabzan, 2 trabzanımı yapıyorum ve böyle devamında başladığım noktaya geri dönüyorum. Yine kollardaki gibi ikinci sıraya bir sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 1 tane sık iğne olarak yine burayı da aynı şekilde örüyorum. Sadece şu köşelerde sık iğne, 1 tane sık iğne, 3 tane ikili trabzan, 1 sık iğne yaparsak burayı kasmamış oluruz. Eğer kasma yaparsa 4 tane ikili trabzan yapın. Onu kendiniz ayarlarsınız. Ben yine bu sırayı bitireceğim. Daha sonra model sıramı yapacağım ve artık kapanışta burada buluşacağız. Evet arkadaşlar, ben kenar bölümlerini bitirdim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şuraya bir zincir çektim ve uçlarına ahşap boncuk taktım ve buraya bir bağcık yaptım. Sizler isterseniz düğme dikebilirsiniz. İlik yapmaya gerek yok. Çünkü zaten iliklerimiz şöyle gördüğünüz gibi mevcut. Şuralara düğmeleri diker ilikleyebilirsiniz ama bu şekilde bence daha şık duruyor. Evet arkadaşlar, şöyle hemen iplerimi de göstermek istiyorum. 2 tane bej renginden, 3 tane lacivertten
bu kadar kaldı arkadaşlar. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Ben gerçekten çok severek, yine ben yaptığım her şeyi çok seviyorum ama bu da onlardan biri diyelim. Bunu gerçekten çok keyifle size gösterdim ve ördüm. Umarım dediğim gibi sizler de severek kullanır, örer ve kullanırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.